Ördekler var. Baksana ördekleri iskelede. Burada da bu Trakya'nın ismi de Karay Türklerinden geliyor. O yüzden arkadaşlar hala burada böyle Türkçe tabelalar görebiliyorsunuz. Tatar bahçesi. Şu anda burada arkadaşlar sadece 100 tane Karay Türk'ü kalmış durumda. Ve burası da Trakay Kalesi arkadaşlar. Böyle gerçekten ulaşılması çok zor bir kale. Yani burayı işgal etmek birazcık cesaret istiyor. Evet, günaydın dostlar. Selamlar yeni bölümden. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi Vilnius tren istasyonundayız. Şimdi Trakya'ya gideceğiz. İnternetten biletleri aldık. 2.6 euroydu galiba biletler kişi başı. Direkt şey yazın zaten. Vilnius Trakya bilet yazın. Ondan sonra arkadaşlar size şöyle bilet geliyor mailinize. Bunu da telefonunuzdan direkt okutabiliyorsunuz. Bilet kontrolüne denk gelirseniz. Şimdi hemen size göstereyim bunu bir saniye. Bak böyle biletler oluyor arkadaşlar. Bunlardan böyle 2.8 euroymuş arkadaşlar biletin ücreti. Böyle bilet kontrolü olursa direkt bunu direkt gösterebiliyorsunuz. Yolculuk 30-35 dakika sürüyor buradan. Çok yakın bir yer Trakya zaten ama bayağı turistik bir yer. Bu arada yine videonun başına abone olup beğenmeyi lütfen unutmayın. Like atın, yorumlarınızı bekliyorum. Bir de buraya gelirken başımıza şöyle bir şey geldi. Biletsiz binmiştik otobüse. Bilet kontrolüne yakalandık. Ondan sonra bizi çıkarttılar dışarıya. Dedi kimlik ver dedi, vermem dedim. Pasaport istedi, vermem dedim. 8 euro ceza ödedi, ödemem dedim. Nakit ver dedi, olmaz. Kart dedi, olmaz. Hiçbir şey yok dedi. Yok dedik işte, bilet alacak yeri bulamadık falan. Makineler yoktu. Öyle böyle bir şekilde yırttık. Sinem gerildi bayağı. Gerilmedim de yani. Komikti değil mi? Evet. Bu da bir tecrübe oldu. Evet. Zaten birkaç kez böyle bindiğimiz için biletsiz tedirgindik. Yakalanacak mıyız diye. Yakalandık sonunda ama iyi ıskaladık. İyi ıskaldık. Evet. İyi yırttık. İyi yırttık. Ya bu arada tamam, yanlış bir şey de abi, yani para yok, ne yapalım. Ayrıca yani bu her bir seyahatte, her bir şehir içi ulaşıma verdim. Mesela şu anda da 2 haftada şehir içi ulaşımdan 25-26 euro para kurtarmışım. Yani paran yoksa eğer, yani bence yapacak bir şey yok. Evet, yanlış bir şey ama ben gezmek istiyorum ve param yok ve tek yolu bu, yani yapacak bir şey yok. Neyse, şimdi 11.10'da tren kalkacak, 20 dakika var. Hadi bakalım perona doğru geçelim. Bak burada bizim için 4 yazıyor. Şimdi gidelim 4. perona. Tekrar bakalım da. Trakay peron 4. Evet, peron 4. Hadi gidelim. Çağır bizi, çağır. Evet, peron 4. Çıkalım, bizim tren vardıysa binelim içine. Evet, platform 4'e geldik. Bak, Trakay bu arkadaşlar. Bunları böyle binip kafanıza göre oturuyorsunuz. Gelin bakalım. Bak, böyle bilet kontrolü var bile. Hangi koltuk bizim? Ne? Hangi koltuk var bizim? Koltuğumuz yok, kafana göre oturabiliyorsun. Gel buraya oturalım böyle. Yerimize oturduk. Nasıl? Evet, güzel. İlk tren yolculuğun bu seyahatteki. Doğru. Ee, Bakalım şimdi, umarım güzel manzaralar olur. Çünkü böyle trenle gezerken böyle manzara bakışmak güzel oluyor. Bir de şimdilik güneşli ya. Dua edin güzel bir havamız olsun. Çünkü bugün çadırda da kalabiliriz. Doğru. Bak, ekipmanları da oraya attık. Hadi bakalım. Trakya'ya varana kadar yol manzaralarını gösteririm size 3-5. Sonra da oraya varınca haber veririm. Hadi bakalım, görüşürüz. Bay bay.
Traka'ya vardık. Gelir gelmez inanılmaz bir manzara bizi karşıladı. Böyle göller bölgesi arkadaşlar burası tamamen. O yüzden her yerde onlarca ada var. Biz de o adalardan köprüyle bağlantısı olanlardan birine gidip kamp atacağız galiba bu gece. Çünkü kalacak yerimiz Trakay'da yok. Ama kalacak yerler çok pahalı burada. Hayır değil. Eğer turist olarak gelirseniz bence kalacak yerlere aman aman para vermenize gerek yok. Ama bizde hiç para yok. Çok güzel değil mi burası? Çok, bak ne kadar toplu, temiz, çiçekler yapmışlar. Çiçekler yapmışlar. Evet, harbiden çok güzel olmuş bu çiçekler. Böyle hava temiz. Hava evet bayağı temiz. Vilnius'a göre bayağı temiz hava. Evet, hemen hissedildi Evet. zaten trenden. Hadi gel karşıya geçelim. Oo. Harbiden çok güzel ya. Baksana. Ördekler var. Baksana ördekleri iskelede. Abi şunlara bak çok tatlılar ya. Allah her yere pislemiş fırlamalar. Gel oğlum buraya. Baksana çok güzel bir yer ya. Evet biz şimdi şu an buradayız. Şoktayız. Böyle yürüyeceğiz. Burası daha tarihi bölge. Şurası da Trakay Kalesi. Böyle arkadaşlar burası böyle tamamen şeyin ortasında bir bölge. Gölün ortasında bir bölge. Çok güzel ve çok tarihi bir yer yani. Hadi bakalım yürüyelim o zaman. Bakın arkadaşlar Trakay'ın sokakları böyle. Burada da bu Trakay'ın ismi de Karay Türklerinden geliyor. O yüzden arkadaşlar hala burada böyle Türkçe tabelalar görebiliyorsunuz. Tatar bahçesi gibi. Ne oldu, şaşırdın mı? Evet. Burası Sinem, Baltık bölgesindeki tek Türk topluluğunun olduğu kasaba. Burada yaşayan Karay Türklerini zamanında buranın imparatoru buraya kendi bireysel askerleri olması için getiriyor. Ondan sonra da bu Türk insanları Karadeniz'den geliyor. Karadeniz bölgesinden Tatar Türkleri diyebiliyorum. Burada bir şekilde kültürlerini muhafaza ediyorlar. O yüzden de hala burada arkadaşlar Türkçe birçok tabela görmek mümkün. Ve Baltık bölgesindeki tek Türk kasabasında olmaktan da hani çok gurur duyuyorum şu an. Çok da mutluyum yani, aynı zamanda inanılmaz bir şey benim için. Daha da böyle göstermeye devam edeceğim size Traka'yı. Hadi bakalım. Böyle sokakları inanılmaz arkadaşlar. Böyle eski evleri var. Bunların sokaklarında yürümek bile ayrı bir zevk. Burada komünist etkisi zamanında çok hissedilmemiş, komünizmin etkisi. Mimari olarak söylüyorum tabii ki. Bu şekilde yani. Baksanıza evlere, böyle filmlerdeki gibi. Ufak ahşap renkli evler var burada böyle. Bak. Her yer bu şekilde. Bakın arkadaşlar bu Karay Caddesi buradan başlıyor. Karayımı olarak yazıyorlar. Zaten altına da bak Türkçelerini bu Karaycasını yazıyorlar arkadaşlar. Karay Orami diye. Yani Orami de herhalde artık cadde demek. Bu eski Türkçe'de ya da eski Karayca'da oluyor artık. Yani zaten dilleri Türkçe ama tabii ki bazı kelimeler değişiyor. Böyle Karay Orami. Böyle bu beyaz tabelaların hem Türkçelerini hem de Litvanyacalarını görebiliyorsunuz. Şehir yine inanılmaz yeşil. Zaten ufacık ve her yer arkadaşlar koruma altında. 3 tane göl var arkadaşlar buranın çevresinde. Bu yarımadayı aşağıya haritasına bırakırım. Tam 3 tane farklı göl çeviriyor. Bu yarımadanın etrafındaki 3 gölden birisi. Şimdi Sinem Hanım oradaki salıncakları görmek istedi. Evet. Biz çünkü de göl manzarasıyla çok güzeller. sallanacak mısın? Birazcık. Hadi bakalım.
Evet, Sinem Hanım'ın salıncağı. Sallan bakalım. Çok güzel bir yer burası ya. Böyle cennet gibi ya. Baksanıza ördek abilere. Gelin şu iskeleye de çıkalım. Abi gerçekten çok güzel bir yer ya. Şu evde yaşadığınızı düşünsenize, şuradaki evde. İnanılmaz bir şey olurdu yani. İşte gezmek bu yüzden güzel ya. Bazen gördüklerime inanamıyorum gerçekten. Bir de buranın tabii ki detaylı bir tarihi var arkadaşlar. Dünyanın, yani Avrupa'nın en sağlam kalelerinden biri de burada. Ve bu sağlam kalelerden biri olan bu Trakay Kalesi de çok eski bir kale. Bunun da tarihini Trakay Kalesi'nin orada bahsedeceğim size. Bu gece burada bir yerde kamp atacağız. Bence bu da çok güzel bir şey olacak yani. Baksana böyle göre. Yosunlar, mosunlar, her şey. Ördekler. Burada güzel balık tutulur ha. Baksanıza abi ne kadar yaklaşıyorlar ya. Besleniyoruz diye. Aynen, besleniyorlar diye. Bak bak, içime gir, gel. Gel kanki. Ördek saldırısı. Ördek saldırısı. Onu dokunursam ne olur? Neye? Ördeğe mi? Isırır mı? Yani ördeğe dokunursan ısırır tabii muhtemelen. Ama dene. Ama dokundurtmaz bence. Ama ısırması çok... Benim de böyle 2 tane köyde vardı. Ördeği mi, tavuğun Evet. mu? Ördek nehre götürürdüm onlara. Birisi böyleydi, böyle başı. Hı-hı. Diğeri böyle kahverengiydi. Şu daha yeşil kafalı daha iyi ya. Seni... Gel. Bak bir tane daha geldi. Buna da verelim. Sanki hiç yemek yemiyorlar birader. Sahilde oturup biraz uyuduk da. Bakın arkadaşlar, bundan sonra böyle Karay Caddesi başlıyor. Burada da gördüğünüz gibi Litvanyalılar da bunu kabul ediyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz diyor. The Karaims of Lithuania are people of Turkish origin. Professing Karaizm. Yani aslında burada yaşayan insan arkadaşlar Türkler. Bu insanların da buralara kadar nasıl geldiğini şimdi size anlatayım. Hadi bakalım. Ama yine şu evlere bakmanızı istiyorum. İnanılmazlar yani. Dışları böyle sarmaşıklarla kaplı inanılmaz evler. Baksanıza şuraya. Ne kadar güzel duruyor. Şimdi arkadaşlar, Karaylar Türkçe konuşan Karadeniz bölgesi kökenli Türkler aslında. Ama bu insanlar Müslüman değiller. Bu insanlar Karay dinine mensuplar ve Yahudilik kökenli bir Karay dini bu da. Yani daha çok yapısı, törenleri vesaire Yahudiliğe benziyor arkadaşlar. Bu insanların nasıl buraya geldiğine gelirsek de şöyle geliyorlar. 1397 yılında arkadaşlar bu Karadeniz bölgesinde buranın o zaman bir imparator var. Büyük Vyatautas diye okunuyor galiba. Büyük Vyatautas birçok Karay dinine mensup insanı buraya köle olarak getiriyor arkadaşlar. Ondan sonra da bu kölelerin birçoğu burada yaşamaya başlıyor. Ve bunların bazılarını da Vyatautas kendi özel askerleri olarak alıyor. Ve günümüze kadar da arkadaşlar bu insanlar hem dillerini hem kültürlerini bir şekilde korumaya başarmışlar. Sovyetler Birliği zamanı bile bir şekilde kendi inançlarını, kendi yapı taşlarını
bir şekilde bugüne kadar getirmeyi başarmışlar. Şu anda burada arkadaşlar sadece 100 tane Karay Türk'ü kalmış durumda. Ama hala sokakta eğer bu insanları görebilirseniz onlarla Türkçe konuşup anlaşmanız mümkün. Tabii onları nasıl bulabiliriz hiçbir fikrim yok. O yüzden herhangi birine ne yazık ki videoya dahil edemiyorum. Yani buraya Karay Türklerinin gelme hikayesi böyle. Zaten size gösterdim az önce. Hala sokaklarda Türkçe tabelalar görmekte mümkün. Arkadaşlar bu binada böyle Karay Müzesi. Bakın burada gördüğünüz gibi bak Karaites, a nation speaking Turkish diyor ki Türkçe konuşan bir millet diyor. 14. yüzyılda size anlattığım gibi arkadaşlar buraya getiriliyorlar köle olarak ilk başta. Ondan sonra da burada yaşamaya başlıyorlar. Müze şu anda açık bu arada. Bilmiyorum, biletlerine bakacağız şimdi internetten fiyatına. Bakın burada Seraya Sapsal Karay Ulusu'nun müziyeci yazıyor böyle. Yani bu Türkçe. Karay Türkçesiyle yazılmış durumda. Yine böyle semboller de var. Burası da arkadaşlar 30 numaralı bina. Bu Karay Caddesi'ndeki. Bu bina arkadaşlar bir sinagog. Size daha önce söylediğim gibi Karaylar Yahudi kökenli millet olduğu için gelip ibadethanelerinde yerine getiriyorlar ibadetlerinde. Bakın böyle. Architecturos Pamiklas Kenasa bak 13. yüzyıldan beri yok 18. yüzyıldan beri galiba bu binada burada arkadaşlar. Bu şekilde gelip Karay Türklerinde ibadetlerine denk gelirseniz burada gözlemleme şansınız oluyor. Tabii ki son 100 tane kalmış durumda ama eğer şanslıysanız çok güzel olur. Baksanıza. Bunlar arkadaşlar eski atalarımızın buralara getirilip köle olarak sonra hayat kurduğu topraklar. Baltık'ta böyle bir yer görmek çok iyi gerçekten. Bakın arkadaşlar bu da kaleye giden yol. İlk adaya çıkan yol. Hemen bunun sağında Tourist Information var. Hemen solunda da böyle hediyelikler var. Hediye alabileceğiniz. Şimdi ben önce bir Tourist Information'a gireceğim. Oradan bakalım harita falan neler bulabiliriz güzel. Buradan hemen Trakay map'ini alalım. Vay be. Bu neymiş? Bu şeyci, Litvanyacı. Bakın National Geographic'in galiba burayla ilgili çıkan bir sayısı bu da. Güzel şeyler var. Yine burada bak. Neydi bunlar? Unuttum yine ismi, kolyeler. Kehribar aynen. Bak yine gelip buradan böyle bir sürü arkadaşlar şey alabiliyorsunuz. İşte harita falan. Bunlar da güzel şeyler yani. Ne olursa olsun. Magnetler de var. 1 euro ile 2,5 euro arası değişiyor. Baksana şunların güzelliğine. Bak şu 3,5 euro şu büyük abiler. Çok güzel ya. Burada da arkadaşlar böyle hediyelikçi abiler ve ablalar var. Böyle 3 euroya, 2 euroya, 4 euroya magnetler var. Ama üzücü olan şey şu, yani bir farklı bir magnet yok. Yani her yer aynı magnetlerle dolu. Bu şekilde yani hani sanki bütün magnetleri tek bir şirket üretiyor da dağıtıyormuş gibi duruyor. Ne seçtin Sinan? Hediye için. Kalem mi? Evet, kalemler. Oo, çok tatlı. Arkadaşlarım var. Mantıklı Litvanya kalemleri. Evet, güzeller. Hadi bakalım hayırlı olsun. Bir de fiyatı güzel. Ne kadar? 1,5. 3 kalem. Tamam. Bunu söyleyelim mi? Arkadaşların izlersen olacak. Söyleme. Söylemeyeyim mi? Yok be söyle. Söylüyorum tamam. Fark Önemli etmez. olan onları düşünme. Evet. Gelin bakalım buradan karşıya geçelim. Kaleye giden 2 köprü var arkadaşlar. Kalenin önünde size kalenin tarihinden de bahsedeceğim.
Arkadaşlar ilk kaleden önceki adaya girdiğiniz zaman size böyle bir heykel karşılıyor. Bu Grand Duke Vytautas denen adamın heykeli arkadaşlar. Bu adam işte bizim bu Karay Türklerini ta Karadeniz'den getirip buraya kadar getiren abimiz. Aynı zamanda buradaki Trakay Kalesi'nde yapan abimiz arkadaşlar. Böyle bir abimiz. Bunun da heykelini buraya dikmişler böyle. Hadi bakalım gidelim kaleye doğru. Kalenin içine girmeyiz ama dışarıdan görürüz. Oy, grup da geldi. Turistler devam. Devam ki. Evet. Saat artık 6'ya geldi ama 6 oldu mu saat? yani 5'i geçiyor. 6'ın geçiyor. Ha. 5'i geçiyor. Ve burası da Trakay Kalesi arkadaşlar. Böyle gerçekten ulaşılması çok zor bir kale. Yani burayı işgal etmek birazcık cesaret istiyor. O konuda haklarını yemem. Gerçekten çok güzel bir adanın ortasına kale yapmışlar böyle. Hadi kapısına kadar yürüyelim. Ben de size orada bu adanın hikayesini anlatayım dostlar. Hadi bakalım. Bu da mı Ukrayna bayrağı şimdi? Evet ya. Biraz abarttılar artık ya. Biliyorsun sanki Ukrayna bayrağı. Aynen, sanki Ukrayna'dasın. Aynen. Yani turistik yerleri salsınlar, doğru diyorsun. Abi özgürlük de abi, silah milah verin yani, böyle olmuyor bayrak asmakla. Hiçbir şey değiştirmiyorlar ya. Aynen. Ha bak, burada bilet yok, bilet de yok burada. Ya içeride tadilat varmış galiba. Evet, burası da kalenin iç bölgesi. Ama arkadaşlar burada şu anda böyle iç meydanında ufak bir restorasyon çalışması var. Bak şurada şöyle büyük bir binası var. Hem şurada bir tane kulesi var, hem de şurada bir tane kulesi var. Burası da kalenin giriş kalesi, kapısı arkadaşlar. Güzel duruyor içerisi. Ama bu restorasyon falan kötü duruyor ya şu an. Aynen. Tam bilet arkadaşlar 10 euro. Öğrenciyseniz de 5 euro içeriye giriş. Öğrenciler için de Isaac Kart denen bir kart var. Eğer o kartı alırsanız Türkiye'de adresinize kadar burada gösterirseniz 5 euroya buraya girebiliyorsunuz. Ama normal üniversite kartlarınızın geçerli olduğunu hiç sanmıyorum yani. Bu da böyle kalenin manzarası. Kaleye giden tek köprü bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu adanın bulunduğu ada ve bunun adının bağlı olduğu bölge arkadaşlar bir tane yarımada. Şimdi bu yarımadanın etrafında 3 tane göl var. Yani bu yarımada 3 tane gölle çevrili, böyle göller bölgesinde. Bu göllerden en büyüğünün ismi arkadaşlar Galve Gölü ya da Galva Gölü. Tam olarak ya Galva ya Galve. Tam olarak telaffuzunu bilmiyorum Litvanyaca olduğu için. Bu Galva ya da Galve arkadaşlar Litvanca baş demek, yani kafa anlamına geliyor. Bunun da sebebi arkadaşlar bu az önce heykelini gösterdiğim kral abimiz, yani aynı zamanda bu kaleyi inşa ettiren kral abimiz bir tane düşmanının başını kestirip bu Galva Gölü'nün içine attırıyor arkadaşlar. O yüzden de efsaneye göre hala bu göl insan başına açlık çekiyor. O yüzden de ismi arkadaşlar Galva Gölü olarak kalmış. Yani böyle kralın korkusu dönemde böyle halk üzerinde bir etki yaratıp bu göle de ismini verebilmiş o dönemde. Bunlar bir yana arkadaşlar, o dönem bu bölge stratejik bir öneme sahip. Çünkü muhtemelen burada artık 14. ve 15. yüzyıllarda muhtemelen burada bazı ticaret yolları var. O yüzden de arkadaşlar o dönem bu bölgenin stratejik önemi Litvanya Krallığı ve Teuton şövalyeleri arasında belli bir çekişmeye sebep oluyor. O yüzden de arkadaşlar 15. yüzyılın başında Grand Duke Vytautas bu arkamda gördüğünüz Trakay Kalesi'ni yaptırıyor arkadaşlar. Ve bu o dönem Orta Çağ'ın en sağlam ve en dayanıklı kalelerinden birisi. Aynı zamanda zaten gördüğünüz gibi de etrafı tamamen sularla çevrili arkadaşlar. O yüzden de burayı ufak grupların ya da büyük imparatorluklar haricinde gelecek saldırılardan çok ciddi anlamda koruyan bir coğrafyaya sahip bu kalede. Zaten bu kaleyi de kaybetmediğiniz zaman bölgeyi ister istemez bir şekilde kontrolde edebiliyordunuz o dönemde. Zaten arkadaşlar Trakay'ın da anlamı adı demek Litvanyaca. O yüzden de ismi Trakay Kalesi, yani ada kalesi. Ama arkadaşlar orijinal halinden sonra bu arkamda gördüğünüz kalenin üzücü bir hatırası da var. 17. yüzyılda Ruslar tarafından yıkılıyor. Çünkü
17. yüzyıl ciddi anlamda Rusların hani bölgede Almanlar, Ruslar, Litvanya Krallığı vesaire hadi bir sürü buradaki faktör birbiriyle çatışıyor ve 17. yüzyılda Ruslar artık bu kaleyi arkadaşlar tamamen yıkıyor. Ta ki 1950 yılında tekrardan bu kale aslına uygun şekilde yapılana kadar. Yani bu şekilde 1950'de tekrardan yapılıyor Sovyetler döneminde. Ondan sonra da 1991 yılında zaten Litvanya tamamen bağımsız oluyor ve şu anda en turistik bölgelerinden birisi arkadaşlar. Trakai Kalesi Litvanya'nın. Ve bana göre Litvanya'da gezilmesi gereken bir numaralı yer. Çünkü doğal güzelliği de inanılmaz. Yani hem tarih hem doğal güzelliğiyle beraber arkadaşlar bu bölge bence çok özel. Hatta buraya geliyorsanız kamp atın. Yani hani değil otel, kamp atın. Eğer yanınızda ekipman getirebilecek şansınız varsa, hatta şansınız varsa kiralayın. Ama bizde para yok. O yüzden kamp atacağız. Ama güzel olduğu için de kamp atacağız. Burası da arkadaşlar kalenin çevresi. Kim bilir burada ne savaşlar olmuştur böyle. Değil mi kız? Ne savaşlar olmuştur burada? At. At savaşları. Atla böyle gelmişler adaya tık 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 tık. Dık 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 dık. Sonra vurmuş var. Kim göle düşmüş, kim bilmem nereye düşmüş. nerede okları, atları? Efendim? Oklar nerede? Oklar yerlerde yok mu ok? Orada var, burada var. Şurada var. Böyle işte çok tatlı bir ada arkadaşlar. Ya, Traka'ya kesin gelin ya. Bak buraya bile biz kamp atsak kimse niye buraya attın demez ha. Harbiden çok kolay yani. Abi uzaktan daha güzel duruyor kale ya. Bak bir de böyle bir aktivite var arkadaşlar. Böyle bot gezisi var. Kişi başı 5 euro arkadaşlar. Süresi 30 dakika sürüyor. Bak buradan çıkıyorsunuz. Bak rota böyle fış fış fış. Gezip geri geliyorsunuz adanın etrafında bu şekilde. Yani buradan çıkıyorsunuz, şöyle gidiyorsunuz, arkadan dolaşıp fış fış fış, sonra buraya geri geliyorsunuz. 5 euro. 5 euro. Bence 30 dakikalık ve çok iyi bir aktivite 5 euroya. Bence de. Yani gayet iyi. Böyle aman aman fiyat değil, normal. Gayet iyi bir fiyat bence. Bak yine burada hediyelikçi avlular da var. Havada kararıyor. Aha! Ufağını bulduk. Ufağını bulduk. Bunun kaldığımız evde şeyi vardı. Maria. Bunu Maria. izliyorsa. Ama bu kaldığımız evde vardı bunun kocamanı. Şimdi ufağını bulduk. Demek ki sadece bu bölgede var. Ama Tatlıymış ama. güzel. Evet dostlar, Trakai bölümü bu kadardı. Hava kararıyor. Şimdi düzgün bir yer bulup kamp atacağız orada. Sabah da kamp yerinden size zaten başlatırım videoyu. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Arkamızda Trakai Kalesi, Sinem ve ben. Evet, hala karanlık olmazsa çadır yaptığımızda ben açarım kamerayı. Görsünler nasıl çadırı kuruyoruz. Ama Tamam, karanlık olmazsa evet. Maalesef. Karanlık oldu mu? Sabah gösteririz, sadece onun Toplayışımızı gösteririz. Olur mu? Toplayışı da olabilir, evet. Öyle dostlar. Hadi abone olmayı, beğenmeyi, like atmayı unutmayın lütfen. Yarın otostopla Varşova'ya gideceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Öptüm. Adios. Adios. Adios.